Merhabalar, Demet Ezberci ismim. Anka Üreten Kadın Derneği üyesiyim. Derneğimiz Mersin'de aktif olarak çalışan ve dezavantajlı kadınların istihdamını öne çıkaran projeler yapan bir dernek. Ben de bu derneğin bir üyesiyim ve kurduğumuz Mörsbürge Otoyıkamanı'nda 3 yöneticisinden biriyim. Biz Anka Üreten Kadın Derneği'ni işte sergilerden biliyoruz. Evet. Bazı el sanatları sergileri organize ediyordu. Evet. Ama şimdi Mor Süpürge bir oto yıkama dükkanı. Nasıl bu fikir ortaya çıktı? Biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, biz zaten dezavantajlı kadın arkadaşlarımıza iş sahibi yapıyoruz. Bunun için zaten bizim atölyelerimiz var. Atölyelerimizde dikiş nakıştan, el becerilerinden, seramikten, cam işlemeden, yani ayakkabı yapımından tutun birçok konuda, birçok alanda zaten eğitim veriyoruz dezavantajlı kadınlara. Bunları zaten arkadaşlarımızla ürünlerini işte pazarlama imkanı da sunuyoruz pazarlarda, internetten zaten bunların satışını, pazarlamasını da yapıp kendilerine bir gelir kapısı da biz açtık. Burada da Mor Süpürge Otoyıkamayı da bu amaçla açtık aslında. Yine dezavantajlı kadın arkadaşlarımızı burada istihdamını sağlayacak bir proje bu. Aslında Mersin'de, belki de Türkiye'de ilk. Burada yine dezavantajlı ya da sığınma evlerinden gelen arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız burada çalıştırarak hani hep beraber hem kadınlar çalışacak, bizler çalışıyoruz aynı zamanda. Böyle bir proje yani. Evet. Aslında çok yeni, daha 2 haftalık henüz ama gelen kadınlardan en başta şu var, hani ticari olarak kimse görmüyor. Burayı bir ticari işletme olarak değil de aslında hani şöyle bir şaşkınlıkları var. Hani burada kadınların çalışması, kadınların yönetmesi, kadınlar araba yıkıyor yani. Düşünün, hani genelde böyle erkeklere yapıştırılan, hani erkeklere kondurulan diyeyim bir sektör aslında, araba yıkama sektörü. Yani kadınların bu işi yapabilmesine öncelikle çok şaşırdılar. Gelen zaten erkek müşterilerimiz de şaşırıyor. Kadın müşteriler de şaşırıyor. Yalnız şöyle, mesela hani kadın ne yapar? Ev işi, hani şöyle çalışmayan kadınlar için söylüyorum aslında. Ev temizliği yapar kadın ama araba temizliği de yapmaz yani. O da erkeklerin işidir. Araba temizlemek, hani arabalar hani erkeklerin işidir. İlgi alanına girer gibi düşünüyorlar ama ya burada kadınları görünce de tabii ki destekliyorlar, arkanızdayız diyenler oldu. Yani devam edin, destekliyoruz. İşte sizi burada görmek mesela bizi rahatlattı diyenler oluyor. Mesela gecenin bir vaktinde de geç bir saatte iş çıkışında gelip arabamızı bırakabiliriz gönül rahatlığıyla. Size güvenebiliriz diyenler oldu. Bir de biz projemizi anlatıyoruz. Bunun hani kadın istihdamıyla ilgili bir proje olduğunu, burayı anlatıyoruz. O zaman daha çok seviniyorlar. Yani mutlu oluyorlar, yolunuz açık olsun diyorlar. Birçok aslında hakkımızda çok farklı şeyler var. En başta şöyle bir şey var, buraya biz bir Down kafe açmayı düşünüyoruz. Down sendromlu engelli arkadaşlarımızı da çalıştırmayı düşünüyoruz. Hem onlara katkı sağlamayı, hem toplumda da onlar için oluşan bir ön yargıyı yıkmak istiyoruz aslında. Kadınlardan sendromlular birlikte çalışıyorlar, üretiyorlar. Yani sadece kadının değil, birçok dezavantajlı grubun yararlanacağı bir... Aynen öyle, aynen öyle. Aynı zamanda burada bir hani sergileme imkanı da olacak. Mesela bu Anka Üreten Kadın Derneği'nin kadınların üretimlerimizi de burada sergilemeyi düşünüyoruz. Yani birçok ürün var, ürettikleri bu pazarlarda biz
satıyoruz. Yani değerlendirmelerini sağlıyoruz. Hani onları da burada sergileyeceğiz. Öyle bir projemiz de var, düşüncemiz var. İşte öyle. Şimdilik bunlar var ama daha farklı şeyler de düşünüyoruz. Yine böyle kadınlar için, kadın istihdamı için bambaşka farklı bir şey daha kurmayı düşünüyoruz. Yani kadınlara, bize başvuran kadınlara, mesela dezavantajlı kadınlara, hani mesela burada çalışamıyorlar. Mesela ya buraya için daha böyle yetkin, yani mesela oto yıkamacıda değerlendirmek istemiyoruz da onları farklı bir işe yönlendirmek için. İnsan kaynakları. Evet, insan kaynakları gibi, hani portalı gibi yani. Öyle bir şey de düşünüyoruz. Peki yoğun talep var mı size bu konuda? Tabii ki internetten bize ulaşıyorlar. Oldu mu? İnternetten ulaşan birçok kadın arkadaş var. Az sonra da hatta sanırım saat 6 gibi bir randevumuz var, buraya gelecek. Biz onu yani hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Hani burada çalışan arkadaşlar var. Bugün gidin, yarın biz sizi ararız falan gibi bir şey demiyoruz. Ya yarın başka bir şey olur, başka bir ihtiyaç olur. Bize başvuran yine başka bir sektör olur. Bu arkadaşımızı da oraya yönlendiririz. Yani bize başvuran kadınların hepsini bir üretime katkı sağlamaları için yönlendirmeyi düşünüyoruz. Öyle. Dükkanın bir geliri olacak. Bu gelir derneğin hani atölyeleri için kullanılacak değil mi? Tabii ki. Dernek için tabii ki. Ya zaten derneğimiz Mersin'de tamamen yardım faaliyetleri gösteren bir dernek. Yani sergiler açıyoruz, işte konserler düzenliyoruz, tiyatrolar yapıyoruz. Hani takipte ediyorsanız mesela geçen sene yazın ve sonbaharda Güz Festivali yaptık. Yani bunların hepsi zaten geliri kadınlar için, kadın istihdamı için harcıyoruz biz bunları. Buranın geliri de yani kadınlara tabii ki derneğe gidecek büyük bir bölümü. Ya kendi kendine döndüren, müdürsüz, patronsuz, böyle bir dayanışmayla kurulmuş bir proje, bir işletme. Yani ticari işletmeden çok aslında bir kadın projesi, istihdam projesi diyelim.